Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, Ramazan ortalarına geldik bile. Ben oruç nedeniyle örgü öremiyordum. Artık bugün bir niyet ettim. Bakalım inşallah bitiririz bu kurbağayı bayram gelmeden. Böyle kurbağalı bir çanta yapacağız bugün. Bacaklarını hazırladım. Şimdi biraz sonra beraber öreceğiz. Çantamız için gerekli malzemeleri şu an söyleyemiyorum. Videonun bitiminde, videonun altına, açıklama bölümüne zaten yazacağım arkadaşlar. Kurbağaya uygun renkleri yani yeniden almadım. Evdeki dolabıma bakıyorum ben. Hangi ipler var? Uygun olan şu an Lanosa. Bir tek bu renk var elimde. Lanosa Alara'nın kodu bile silinmiş. Yani şu D mi bilemiyorum. 011 gibi bir şey. O yüzden çok renk kodu vermeyeceğim. Nitmi'nin yine short için böyle lila veya eflatun tonları kullanıyorum. Yanaklarına pembe, ağız için sarı, gözlere beyaz. Böyle işte fıstık yeşili kurbağa için 2 tane düğme kullanacağım ve gözlere de 8 veya 10 milim şu anda şey yapmadım. O zaman karar vereceğim. Tığımda 2.20 yine 3 milim 2.20 arkadaşlar. Evet, çok minicik de bir ela kullanacağız. Çok azıcık. Şöyle ufak detaylar için. Ayakların için. Bu arada çantamızı çift katlı örebilirsiniz. İsteyenler çift katlı örsünler. Benim için çok yorucu olacak çift katlı çekim anında. Hem de ipim o kadar yetmeyebilir. Bundan başka ipim yok. O yüzden ben tek katlı çalışacağım. Böyle tok bir görüntü isteyen varsa, dediğim gibi ipi de varsa çift katlı yapabilir. O da sorun o. Şöyle düzelttik tripodumuzu. Evet. Hemen yapıma başlayalım. İplerimizi şöyle alalım. Önce kurbağamızın ayaklarıyla başlıyoruz. Şu şekilde birinci ayağımızı yapacağız. Şurada elimiz. Bunları çalışalım önce. Hazır olsunlar. Evet. Şimdi önce ayağımız için böyle 3 tane parmaklarını çalışacağız. 3 de aynı olacak. Şimdi ben 2 tanesini hazırladım. Siz de böyle hazırladıktan sonra 3. de parmakları birleştireceğiz. Ben şimdi 3.'yü örüyorum. Siz de 1. örerken devam edeceksiniz. Şimdi orta parmağımıza şöyle 2 kere doladım. İçinden geçiriyorum. İpimi sabitledim. Şimdi bunun içine 6 tane sık iğne yapalım. 6. Şimdi şuradan bakın, şu alttan gelen ipi çekeceğiz. Şu üstte bu üstten geliyor. Şu da altta. Alttan geleni şöyle döndürüyorum. Bakın içine dönüyor zaten. Çektim iyice. Daha sonra bu ipimizi çekelim. Ve sivri halkamızı oluşturduk. 1. sıramızı yaptık. İlk ilmeğe batıyoruz. İlmek kaydırdım. 1 zincir. Evet, şimdi bundan sonra döne döne öreceğiz. Sadece burada yaptık bu işlemi. Şimdi 6 tanenin her birine çift batalım. Bir ilmeğin içine 2 tane sık iğne. Ve sıra sonunda 12 tane sık iğneye ulaşacağız. Hepsini çift batınca. Evet, şimdi araya da bir şöyle ip takalım. Sıra başımızı belirlemek için. Şimdi ben hemen şu ipi kullanacağım. Yeniden ip takmadan. Şimdi tekrar bir sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet, gidişatımız doğru. Hemen şuraya takalım. Şimdi bazen devam edebilirsiniz. Yanlışlıkla şu boşlukları da
yaptığımızda artmış olur. O zaman yanlış olur gidişatımız. 3. sıradayız. Bir tane tek, bir çift. Yani arttırdık. Bir tek, bir çift. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. 6 tekrar, bir tek, bir çift. Daha sonra 2 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşacağız. Şöyle gösterelim. Şu an buraya yapıyoruz. Daha sonra 2 sıra düz örelim. Daha, azaltmaya geçeceğiz. Evet, 2 sıra düz ördüm. Bu arada isteyenler çapraz sık iğne ile örebilir. Eli bol olanlar. Benim zaten sıkı çaprazda örünce iyice küçük oluyor oyuncak. O yüzden normal örüyorum. Çapraz dediğimde şöyle battığımda ipi tığın altından almak. Bu çapraz oluyor arkadaşlar. Bakın böyle tığ altına alıyorsunuz. Bakın görüntü çapraz çapraz oluyor. Çok güzel oluyor ama benim yavaşlatıyor çekim anında. Daha hızlı örmem gerekiyor çünkü. İsteyenler dediğim gibi eli bolsa çapraz örsün. Şimdi 2, 4, 5. sırayı bitirdik. 2 sıra düz ördüm. 6. sıradayım ve bir tane tek, bir azaltalım. Bir tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. 6 tekrar. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. 12 tane sık iğnemiz kaldı ve içine biraz elyaf dolduralım. Evet, 7. sıradayız. Şimdi hepsini azaltacağız. Sırayla 6 tane peş peşe azaltma yapalım. Sıra sonunda 6 sık iğne kalacak. Evet, daha sonra 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan bu şekilde 10 sıra düz örelim. 6 sık iğneyi koparalım. Daha sonra ikinciye başlayalım. Bunu koparalım. Üçüncüyü yapıp şimdi ekleyeceğiz. Evet, toplam 10 sıra düz ördüm arkadaşlar, döne döne. Şimdi siz ilk yaptığınızda şöyle ilmek kaydıracaksınız, batıp çıkıp ilmek kaydırıp bir zincir çekip ipinizi koparacaksınız. Şimdi ben üçüncüyü yaptığım için artık ekleyeceğim. Şu şekilde şu ipi de devam edeceğiz. Şimdi ikinciyi aldım. İlmek kaydırmıştım ya, onun hemen yanındakine batıyorum. 3 tane sık iğne örelim. Bu 1, 2, 3. Şimdi üçüncüyü aldım. Yine şu ilmek kaydırdığımın yanındakine batıyorum. Şimdi burayı 6 tane öreceğiz. Yani bundan sonra hepsini düz öreceğiz zaten de. Şu an 6 örüyorum. Üç, 6 ördüm. Şimdi bu tarafa döndük ya, buradaki
ortadaki ayağımızın hemen 3 tane buradan örüyorum. Buraya geçtim. 1 2 ve 3. Şimdi diğer bacağa geçiyorum. Yine hemen sıradaki ilmeğe batıyorum. 6 tane bunu örüyorum. Ve sıra başına gelmiş oldum. Evet. Bu sıramızda bu şekilde bacaklarımızı birleştirerek tamamladık. Evet, sıra başımı belirlemek için ipimi farklı renkli ip taktım. Şimdi 18 tane sık iğnemiz var. 19. sıradayız ve hepsine tek batalım. Eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Evet, şimdi 20. sıradayız ve 4 tane tek batalım. 4, bir azalt. Sıra sonuna kadar 3 tekrar yapıyoruz. 4 tek, bir azalt, 4 tek, bir azalt. 3 4 bir azaltıyorum. Tekrar 4 tek, bir azalt. Sıra sonunda 15 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, son azaltmamı yaptım. 3 tane azaltma yaptık. Şimdi 21. sıradayız. Burada da bir azaltmayla başlayalım. İpi de bu tarafa alalım, sıra başımızı. Bir azaltmayla başladım. 3 tane tek. Bir azalt. Üç tek. Bir azalt. Ve 3 tane tek. Evet, sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, şimdi bu sıramızda da biraz elyaf dolduralım şuraya. Çok az bir elyaf. Bu kadar yeterli. Evet, azaltmaya devam ediyoruz. Bir tek, bir azalt yapalım. Sıra sonuna kadar bir tek, bir azalt. Toplam 4 tane azaltma yapacağız. Sıra sonunda 8 sık iğne kalacak. Evet, sıra sonunda 8 sık iğnemiz kaldı. Şimdi bundan sonra bu şekilde
bacağımızı öreceğiz. Döne döne. Toplam 26 sıra bacağımızı örelim arkadaşlar. Daha sonra kolumuzu kolu sonra çalışırız. Daha sonra çanta kısmına, gövdeye geçeceğiz. Şimdi ben bunu örüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 26 sıra ördüm. Şimdi sıra başımız burası. Şöyle takip ettiğinizde bakın şöyle örgü döne döne ördüğümüz için dönüyor. Ne kadar çevirsek de şu şekilde yine diğer şeklini alıyor. O yüzden normal böyle bırakıyorum şimdi bunu. Sıra başım aynı, yani bunun şeyinde devam ediyor. Siz de bakarken, sayarken şeyinizi şuraya takip edeceksiniz. Bakın sıramızı. Sıra haline gidiyor. Evet. Şimdi 26 sıra ördüm. Şimdi diğer bacağımı ekleyeceğim. Şimdi 26 tane zincir çekiyorum. Çok sıkış çekmeyelim. Daha sonra örerken sorun, gerginlik oluyor. Potluk oluyor. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, toplam 26 zincir çektim. Bu ölçü, yani şöyle bir telefonun şöyle koyduğunuzda, içine koyduğunuzda gireceği bir ölçüde. Bakın şöyle bu tarafa da diğer bacağı da takacağım. Mesela bunu büyük yapmak istediğinizde, yani yatay, ona göre zincir daha uzun çekmek lazım. Çantada daha büyük bir çanta olmuş oluyor. Biz şu an normal bir çanta yapacağız. Evet, şuradaydık. Şimdi 26 zincir çektim. Şöyle diğer bacağımı alıyorum. Bunu da yine en son ilmek kaydırdığımız yere batacağız. Şöyle yine sıra kaydığı için sıra başı, bakın şöyle düz tuttuğumuzda yine aynı yere denk gelmekte. Kopardığımız yere denk geliyor. Buraya batıyorum. Şurası yani bir üst sıra. Kafa karışması. Evet. Buraya batarak bacağı birleştirdik. Hatta bir yanına yapayım ki, çünkü geride kaldı. İlmek kaydırdığımın yanına batıyorum. Evet, şimdi düz oldu. Şöyle düz durması önemli çünkü bacakların. Evet, şimdi bütün ilmeklere eksiltme artırma yapmadan tek batacağız. Şimdi 1, 2, burada 8 vardı zaten. 3, 4, 5, evet, 8 tane sık iğnemi ördüm. Zincire geldim. Hemen ilk zincirin şöyle ilk katına batıyorum. Şimdi burada delik olmasın diye ben şuraya da batacağım. Hemen yanındakine de battım. Boşluğu kapattım. Şimdi buradan ilk zinciri göremiyorum da şöyle devam ediyorum. Her kata bir tane sık iğne. Evet, bütün zincirlerime tek battım. Şimdi zincirimi bitirdim. Bacağa devam edeceğim. Şimdi diğer tarafta hemen şu dibine batmıştım ya ilmeğin. Buna da aynı yapmak istiyorum. Simetrisi olsun diye. Şimdi bundan sonra normal tek batıyoruz. Her ilmeğe bir tane. Yapmasanız da olur. Çok sorun değil. Direkt de geçebilirsiniz.
Bu sayılarımız aynı gitsin diye devam edebilirsiniz. Evet, şimdi bacağımı döndüm. Hiç eksiltme artırma yapmadım. Hepsine tek battım. Şimdi zincirimin bu tarafına öreceğim. Buradaki katlara örüyoruz. Hemen şöyle ilk ilmekten, ilk zincirden başlıyorum. Hemen karşılarına, bir alttaki sık iğnenin bakın karşısına denk gelmekte. Şimdi buraya, sonra burası karşısına denk geliyor gördüğünüz gibi. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, zincirimizin bu tarafına da her birine tek battık. Şimdi bacağımın çevresine dolanacağım. Evet, burayı bitirmiş olduk bu sıramızı. Bakalım kaç tane sık iğnemiz var. Daha sonra düz öreceğiz artık. Telefonun boyu gelene kadar veya yapmak istediğiniz ölçüye kadar düz örelim. Evet, size ben şimdi sıra başına geldim. Bakalım kaç tane sık iğnem olmuş. Evet, saydım arkadaşlar. 68 tane sık iğnemiz var. Şimdi bunu döne döne, dediğim gibi yine döne döne öreceğiz. Şimdi sıra başından başlayalım. Telefonumuzun boyu kadar örelim. Evet, kurbağamızın gövdesini, yani çantamızın gövde kısmını 45 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi bu gövdede birinci sıra bacakları eklediğimiz sıra. İkinci sırada ondan sonraki ikinci sıra devam edeceğiz. Ve burası 46. sıra olmuş oldu. Şimdi 47. sıradayız ve ağız kısmını yapacağız. Kurbağamızın ağzını, hem telefonunu veya koyacağımız şeyleri koyacağımız bölmeyi yapacağız. Şimdi sıra başım kurbağanın hemen bacak kısmında şuradaydı. Burayı daha sonra döne döne ördüğümüz için arkaya doğru kaydı. Şimdi bunu daha kolay olması için sıra başımızı değiştireceğiz. Şöyle çantayı düz tutuyoruz. Bakın şöyle düz tuttum. Tam ortayı buldum. Çantamın şöyle odaklasın. Ortasını, şurası da 68 ilmeğimiz vardı. 68. Evet, yarısı 34. 34 bu taraf, 34 bu taraf. Şimdi biz çantamızın bu ön kısmı buraya ağız yapalım. Şimdi sıra başının tam ortayı bulmuştuk ya yandan. Buradan 3 sık iğne, 1 2 3 kayıyoruz. Bunlara 3 tane öreceğiz, yani 3 sık iğne öreceğiz. Daha sonra şurası birliyorum. Buradan bu tarafa 28 tane sayalım. İşaretlediğimle beraber 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28'incinin üzerine işareticimi taktım. Bakın burada 3, burada da yine 3 kaldı. 3 3 ortada 28. 28'i bulduk. Şimdi sıra başımı hemen devam edelim. 3 sık iğne örüyoruz. Evet, 3 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 3. Şimdi 28 zincir çekelim. Evet, 28 tane zincirimi çektim.
Şimdi burada 28 sık iğne atlıyoruz. İşaretleyicimin yanındakine batıyorum. İşaretlediğim yer, onu da çıkaralım artık. İşaretlediğim yer 28 sık iğne. Evet, bu şekilde ağız kısmını ayarladık. Sıra sonuna kadar geri kalanlara tek batalım. Tekrar diğer sırada zincirin üzerine sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi 48. sıraya geldik. Yine hepsine tek batacağız. Toplamda 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir tane batıyoruz. Şimdi bu zincire de tek kata, arkadaki şöyle tek kata batalım. Her birine bir tane. Sayımız değişmedi. 68. Evet, bu şekilde zinciri de üzerine birer tane sık iğne yapalım. Evet, 5 sıra örüp geliyoruz. Evet, toplam 5 sıra düz ördüm. Şimdi 53. sıradayız ve iki yandan azaltma yapacağız. Hemen bir taneyi burada, ben sıranın başında bir tane azaltıyorum. Böyle tam yana geldiğim için sıra başı. Daha sonra 31 tane tek batalım. Evet, bir tane daha ördüm. Yani 32 tane sık iğne ördüm. Bir azaltıyorum. İkinci azaltmayı da diğer yanda yaptım. Şimdi geri kalan 32 taneye tek batıyoruz. Evet, 2 tane azalttık. 66 kaldı. Şimdi 54. sıradayız. Yine bir azaltmayla başlayalım. Yine iki yanda azaltma yapacağız. Bir tane azalttım. 31 tane tek batalım. Evet, 31 tane sık iğneye tek battık. Bir azalt. Evet, ikinci azaltmamı yaptım. Geri kalan 31 taneye tek batıyoruz. Evet, 64 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, 55. sıradayız. Yine bir azaltmayla başlıyoruz. 30 tane tek batalım. Evet, 30 tane tek battık. Bir azaltıyorum. İkinci azaltmamı yaptım. Tekrar 30 tane tek batalım. Sıra sonunda 62 sık iğnemiz kaldı. Evet, şimdiye kadar 3 sıra yandan 2 yandan azaltmıştık. 3 sıra. Şimdi 4'e çıkaracağız azaltmayı. Bir de ortada başlayacağız azaltmaya. Şimdi azaltma bir taneyle başlıyorum. 56. sıradayız. Bir azalt. 13 tane tek batıyorum. Evet, 13 tane tek battım. Bir azaltacağım. Şimdi burada azaltırken biraz değişik bir azaltma yapalım. Teknik olarak farklı yapacağım.
Daha böyle belirgin az olsun diye. Öne geldiği için. Şimdi öndeki iki kat alıyorduk ya arkadaşlar. Önden bir tane aldım. Sıradakinin arkadaki tek kattan alıyorum. İkisini aynı anda önden değil. Birini önden, birini arkadaki tek kattan alıp içinden geçiriyorum. Böyle azaltmamız. Daha az belli oluyor azaltma. Görülmesi istemediğimiz yerlerde bakın bu şekil kullanabiliriz. Evet, şimdi 14 tane tek batalım. Evet, 14 tek battım. Üçüncü azaltmamı yapıyorum. Yana gelen azaltmayı. Tekrar 13 tane tek batalım. Evet, 13 tane yine tek battık. Bir azaltacağım. Öndeki tekten aldım. Arkadaki tek kattan aldım. İki katı kapatıyoruz. Ve dördüncü azaltmamı yaptım. 4 tane azalttık. 58 sık iğnemiz kaldı. Evet, 57. sıradayız ve yine 4 azaltma yapacağız. Hemen bir azaltmakla başlıyoruz. Şimdi 12 tane tek batalım. Evet, 12 tek battım. Yine bir azaltıyorum. Bir önden, yanındakinde bir arkada tek kattan aldım. İkisini bir kapattık. Tekrar 13 tane tek batıyoruz. Evet, tekrar 3. azaltmamızı yapalım. Yine 12 tane tek batalım. Evet, şimdi 4. azaltma yapacağız. Geri kalan 13 taneye tek batıp sıramızı bitiriyoruz. Ve 54 tane sık iğnemiz kalacak. 58. sıradayız. Yine aynı şekilde 4 tane azaltma yapalım. Bir azaltma ile başlayalım. ...11 tane tek batıyoruz. Evet, ikinci azaltma yapacağız. Evet, bir azalttık. Tekrar 12 tane tek batalım. Evet, bir azalt yapalım. Bu 3. azaltmamız. Tekrar 11 tek batalım. Evet, 11 tek battık. Yine bir azalt. Evet, geri kalan 12 taneye tek batıyoruz. Ve 50 tane sık iğnemiz kaldı. Sıra sonunda yine 4 azaltma yaptık. Evet, 59. sıradayız. Bu
sırada 2 azaltma yapacağız. Sayımızı 48'e düşürmek için bir azaltmayla başlıyorum. 23 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 23 tane tek battım. Bir azaltıyorum. Tekrar 23 tane tek batıp sıramı bitireceğim. 2 tane azalttık. 48'e düştük. Bundan sonra daha çok azaltıp kafayı yuvarlatacağız. Bitireceğiz. Sıfırlayacağız. Evet, 60. sıradayız. Bundan sonra her sıra 8 tane azaltma yapacağız. 4 tane tekle başlayalım. Evet, 4 tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar 4 tek, bir azalt yapalım. Sıra sonunda 40 sık iğnemiz kalacak. Evet, 61. sıradayız. 3 tane tek, bir azalt yapalım. Evet, sıra sonuna kadar yine 8 tekrar yapıyoruz. Yani 8 tane azaltma. 3 tek, bir azalt. Sıra sonunda 32 sık iğnemiz kalacak. Evet, 62. sıradayız. 2 tane tek, bir azalt. 2 tek, bir azalt. Devam edelim. 8 azaltma yapıyoruz yine. Ve 24 sık iğne kalacak. Evet, 63. sıradayız. Bir tane tek, bir azalt. Bir tek, bir azalt yapalım. Sıra sonuna kadar yine 8 tekrar. Ve 16 tane sık iğne kalacak. Evet, 64. ve son sıramızdayız. Hepsini 8 tane peş peşe azaltıyoruz. Ve geriye 8 ilmek kalacak. Evet, 8 tane peş peşe azaltalım. Evet, azaltmamı yaptım. Şimdi biraz ipimi uzun keseceğim. Şöyle. İsteyen iğneyle de kapatabilir. Ben de şimdi 2 iş olmasın diye buradaki ilmeklerim, 8 ilmeğin öndeki tek katlarından bu ipi geçiriyorum. İğneyle yaparken de aynı katlardan ipi geçiriyorsunuz. Daha sonra bunu sık çekerek, şöyle çekerek büreceğiz. Bir yandan çekersek daha da iyi olur. Daha sonra gelmeyebiliyor. İlk baştakiler.
Ve kafamızı, gövdeğimizi tamamladık. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Evet. Kapattık. Çektik. Kapattık. Sonra ipimizi içeriye çekelim. Şurayı da alalım, bir son kat bir tane. Evet, iyice çekiyorum. Tekrar içeriye çekip buraya tutturalım. İpi bu tarafa aldım. Düğüm atalım. Evet. Bu şekilde kapatmış olduk. Evet. Görüntümüz böyle olacak. Şimdi geldi ağız kısmını yapmaya. Şöyle bir sarı alacağım. Krem tonları da güzel olur. Hangisi varsa artık elinizde. Onlarla yapın. Hemen başlayıp şuradan ipi takalım. Evet, şimdi şöyle bir ipimizi sabitleyelim. Hemen şuradan ağız kısmının yanından giriyorum. Bu sıramızda her birine tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Diğer sıralarda arttırma yapacağız yanlardan. Evet, köşeye geldiğimizde yine hepsine bir tane batıyoruz. Bu sefer zincire geldik. Şu zincirlerin içlerine batıyoruz. Zincir çektiğimiz yer. Bu sıra böyle hepsine tek batalım. Evet, sıra sonuna geldim ve 59 tane ilmek çıktı. İlk ilmeğime batıyorum. Çok sayılara takılı kalmayın. 59 da 60 o da olabilir. 1-2 eksik fazla sorun değil arkadaşlar. İlk baştakine batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir arttırma yapıyorum. Şimdi diğer kenara kadar hepsine tek batıyorum. Yani şu ağız kısmına kadar burada 2 tane arttırma yapacağız. Şimdi bunları hep tek batalım. Evet, 28 tane tek battım. Şimdi bu 2 tane ilmeği peş peşe arttırıyorum. Hemen yanındakine de çift batıyoruz. Tekrar sıra sonuna kadar geri kalana, en son bir ilmek kalana kadar tek batıyoruz. Orada da yine bir arttırma yapacağız. Evet, sıra sonundaki son ilmeğime de çift batıyorum. Tekrar ilk baştakine batıp ilmek kaydırdım. İkinci sırayı bitirmiş olduk. İki yanda ikişer tane arttırdık. 2 burada, 2 burada, 4 arttırma yaptık. Şimdi tekrar bir zincir çektim, dibine batıyorum.
Bir tane tek, bir arttır. Yine diğer arttırdığımız yere kadar tek batıyoruz. Evet, şimdi 29 tane ilmeğimize tek battım. Diğer yine ağzımızın kenarına geldik. Bir arttırıyorum. Bir tane tek batalım. Bir arttır. Evet, yine ikişer tane arttırma yaptık. İki diğer tarafta, iki burada. Ve tekrar sıra sonuna kadar burada bir tane yaptık galiba. Şimdi bir arttırdım. En son ilmeğimi de yine bir tane arttırma yapacağım. 4'ü tamamlamış olacağım yani. Evet, son ilmeğime yine arttırma yaparak bitiriyoruz. 3. sıramızı ve ilk baştaki ilmeği yine batıp ilmek kaydıralım. Bir zincir çekip aynı yere batarak 4. sıraya başlıyoruz. Yine 2 tane tek, bir arttır yapalım. Yine diğer ki ağzımıza kadar hepsine tek batıyoruz. Burada yine aynı arttırmaların içine arttırma yapalım. Evet, buraya kadar düz ördüm arkadaşlar. Şimdi yine arttırmaların içine arttırma yapalım. 2 tane tek batıyorum. Tekrar diğer arttırmanın içine de arttırma. Bu son arttırmamızda. Bir de sıranın sonunda bir tane arttıracağız en son. 4.'ü yapmış olacağız. 4 arttırma. 5. sıramızda eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, sıra sonuma geldim. 5. sırayı düz örüyoruz. 71 tane ilmeğim var. İlmek kaydırıp burayı kapatıyorum artık. Bir de daha sonra şöyle gizleyeceğiz içeride. Ağzımızda bitirdik. Şu şekil kıvırıyoruz. Evet. Bu şekilde ağzımızda tamamlamış olduk. Şimdi kollarını elimizi kolumuzda yapalım. Daha sonra bu videoyu burada bitirmiş olalım. Evet, el parmaklarını daha küçük yapacağız arkadaşlar. Ayağa göre 6 ile başladım. 2. sırada hepsine çift battım. 12 oldu. Şimdi 3 ve 4. sıralarımızı düz örelim. Eksiltme arttırma yapmadan. Şu şekilde 2 sıra düz örüyoruz. Evet, 2 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 5. sıramızda peş peşe 6 tane peş peşe azaltıyoruz. Sıra sonunda 6 sık iğne kalacak. Daha sonra 8 sıra düz öreceğiz. 2 tanesini koparacağız. 3. ile de parmakları birleştireceğiz. Evet,
azaltmamı bitirdim. İçine de biraz elyaf dolduralım. Çok azıcık bir şey. Evet. Şimdi 8 sıra düz örüp gelelim. Evet, parmağımızı 8 sıra düz ördük. Böyle 2 tanesini koparacağız. Üçüncüyü de birleştireceğiz. Şimdi ikinciyi aldım. İp kopardığım yerin yanındakine batarak devam ediyorum. 3 tane sık iğne örelim. Diğerini aldım. Yine kopardığım yanındaki ilmeğe batıyorum. Evet, bunu 6 tane örüyorum. 6 sık iğne. Evet, 6 ördüm. Şimdi orta parmağıma yine 3 tane örelim. Evet, orta parmağa 3 sık iğne ördük. Tekrar diğer parmağa geldik. Bunda 6 tane örelim. Evet, birinci sırayı tamamladık. Şimdi bir sıra düz örelim. Sıra başıma geldim. Burası sıra başımdı. Evet, şimdi bir sıra düz örelim. Evet, birinci sıramda parmakları ekledim. İkinci sıramda hepsine tek battım. 18 tane sık iğnemiz var. Üçüncü sıradayız. Şimdi bir tek bir azalt yapalım. Sıra sonuna kadar 6 tekrar. Bir tek bir azalt. Sıra sonunda 12 sık iğne kalacak. Evet, dördüncü sıradayız ve 6 tane peş peşe azaltma yapalım. Ve sıra sonunda 6 tane sık iğne kalacak. Şurayı da biraz elyaf dolduralım. Sonra zor oluyor diye. Şöyle az bir şey. Sadece şu orta kısmı. Uzun parmakları elyaf doldurmuyoruz. Evet, devam edelim. Sıra sonunda 6 sık iğne kalacak. Daha sonra kolunu öreceğiz. Aynı bacakta olduğu gibi 26 sıra düz örelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 26 sıra kollarımızı örelim. Bir dahaki bölüme kadar bunları hazır edelim. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki bölümde geri kalan gözlerini,
askılı pantolonun askısını çalışacağız. Evet, o zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.